8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İzmirlerden yine ayağınıza sağlık geldiniz sağ olun, buralara kadar. Sağ olun. Çok teşekkür güzel ederim. bilgiler veriyorsunuz bize. Ümit ediyorum. Vallahi Bugün de ben güzel bir program hem sosyal diliyorum. medyadan da hocam çok izliyorum. Çok da Sağ güzel olun, orada sağ da olun. sonuçları. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederiz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Sağ olun Fatih. Hocam dişlerin ve çenenin kapanışı nasıl olmalıdır? Yani ideal bir kapanış deyince ne demek istiyoruz? İdeal kapanış demek, ideal gülümsemek demektir. İdeal yemeklerimizi yemek yani fonksiyon demektir. İdeal konuşma demektir. Dolayısıyla normal şartlarda üst dişlerin, alt dişleri böyle 1-2 milimetre yukarıdan aşağı doğru örtmesi gerekiyor. Üst çenenin alt çeneyi böyle bir kutu kapağı gibi dışarıdan çepeçevre sarması gerekiyor. Yani yanlış bilindiği gibi üst dişler böyle ucuca basması gerektiği, bu bir yanlış bir kapanıştır. Üst dişler alt dişleri yukarıdan aşağı doğru kapatması gerekiyor. Arka bölgede alt büyük ağız dişimiz üst büyük ağızya göre bir miktar önde olacak ve onun önündeki dişlerin zigzag şeklinde çok güzel bir fermuar gibi kapanması gerekiyor. Burası ne kadar sıkı kapanırsa o kadar güzel yiyecekleri öğütürüz, mideye göndeririz, mide sindirim sıkıntısı yaşamayız, kontrolsüz kilo almayız. Burası o anlamda çok önemli. Ön bölgedeki kapanış ise hem kesmek bakımından hem de çenenin hareketlerine rehberlik bakımından çok değerli. Eğer bu ön bölgede bir problem varsa ya da oklüzyon dediğimiz kapanışta bir sıkıntı varsa şu çene eklem bölgesinden, şuralardan seslerin gelmesi, diş sıkma, gıcırdatma, kronik baş ağrıları, yemek yerken çabuk yorulmalar, ağzı yeterince açamama, kulak çınlaması, boyun ağrısı, bakın ne kadar çok şey sayıyorum. Evet. Normalde insanlar kapı kapı, hekim geziyorlar, boynum ağrıyor, ya da işte şu bölgelerde başım ağrıyor falan gibisinden. Evet. Ama çözümünün bir bakıyoruz ki işte çenelerdeki kapanıştaki problemden biraz da üstüne stres eklenince başımıza çok büyük işler çıkıyor. Dişleri kırıyoruz, dişleri aşındırıyoruz ya da işte ağrılardan duramıyoruz. Onun için bu kapanışın bu anlamda iyi olması gerekiyor. Üstten baktığımız zaman da dümdüz sıralanmış, aralarında boşluklar yok, aralarında çapraşıklık dediğimiz şeylerin olmadığı ve kapattığımız zaman da üst orta ile alt orta dişinin birbiriyle çakıştığı, üst orta ve alt orta çizgisinin, bunun da bizim yüzümüzde uyumlu olması gerekiyor ki estetik iyi bir kapanıştan bahsedebilelim. Bunun hepsi güzel olabilir ama gülümsediği zaman bu çenede yüzle beraber uyum içinde olmayabilir. Onun için de bir takım kriterler vardır. Üst dişlerin alt dudak çizgisine paralel olarak seyretmesi, arkadan gülümsediği zaman karanlık boşlukların oluşmaması, işte dişlerin diş etinin belirli bir seviyede görünmesi, diş etlerinin sağlıklı olması, dişlerin formlarının ideal olması, birçok faktörü sayabiliriz. Bunların hepsi bir bütün olarak varsa estetik olarak selfielerde harika bir şekilde dişlerimizi gösterebiliriz. Hocam aslında tam gülüş estetiğini ya da yani gülüşün en ideal formunu tam net olarak anlattınız yani. Evet. Aslında sadece estetik değil hocam bunun sonucu. Yani estetik için yaptırılmamalı benim anladığım kadarıyla. Tabii çok güzel şeylerden kesinlikle. geçtiniz. Diş hekimliği ve iyi bir kapanış estetik değil. Yanlış anlaşılmasın. Estetik bir parçası yalnızca bunun. Evet, kesinlikle. Dişleriniz kapanmıyorsa yemeğinizi iyi yiyemezsiniz. Bütün atarsınız. Ondan sonra kiloları alırsınız. Çünkü sindirim ağızda başlıyor. Ağızda bu işi çözmezseniz ileride daha büyük sıkıntılar. Fonksiyon bakımından işte ağrılarınız başlamaya başlar. Eklem rahatsızlıkları yaşarsınız. Geceleri rahat uyuyamazsınız. Sabahları rahat uyanamazsınız. İyi bir solunum alıp veremezsiniz. Ertesi sabah yine tekrar söylüyorum, dinlenmiş olarak kalkamazsınız. Tüm gününüzü etkiler, araç kullanmanızı etkiler. Onun için dişlerin kapanması, çenenin kapanması bu anlamda önemli. Bir de güzel sesleri çıkarmak önemli. Hasta bir bakıyorsunuz harika ama dış görünüş bakımından her şey yolunda ama bir konuşmaya başlıyor, her şey bitiyor. Çünkü sesleri doğru çıkaramıyor. Onun için de dişlerin kapanışı, işte peltek konuşmamak için, sesleri güzel çıkarabilmek için dille damak dengesinin, diş dengesinin bir uyum içinde olması gerekiyor. O anlamda da ortodonti burada önem kazanıyor. Hocam peki bu çapraşıklığın temeline gidecek olursak ya da diş ayrılarının temelinde bunun sebebi nedir ve ortodonti ile bunlara yönelik olarak neler yapılıyor? Temel olarak eğer genetik bakımdan biz çapraz kalıtım, işte annemizden genleri alıyoruz, babamızdan genleri alıyoruz. Annemizden küçük bir çene aldıysak, babamızdan büyük dişler aldıysak, bunlar bu kaideye sığmıyorlar, çapraşık oluyorlar. Ya da tam tersi, babadan büyük bir çene, anneden küçük dişler aldıysak da hepsi ayrık oluyor, aralıklı oluyor. Bu normal genetik sebebi. Diğer taraftan bakarsak erken dönemde bir diş çektirdik. O dişe doğru tüm dişler göç etmek istiyorlar. O dişin ortası bu tarafa doğru bayağı bir kaymış oluyor. Üst dişler aşağı doğru kayıyor, yüz görünümü etkiliyor. Köpek dişleri yüzün simetrisini ve buradaki şu
kontur dediğimiz bu konturu en önemli veren şeylerdir. Bir hasta gelir ve daha gördüğüm gibi senin köpek dişlerin çekildi mi diye sorduğum vakalarım vardır. Çünkü köpek dişler çekilince bunlar çöker, bu yüz kurvatürü çöker ve direkt bunun etkisini yüzde görürüz. Onun için bu sebepler de etiyolojik faktör, yani temelinde olan olabilir. Bunların da tedavisinin yapılması ortodontik tedaviler aracılığıyla sağlanmaktadır. Hocam siz şeffaf plakta çok tecrübelisiniz Evet, takip evet. ettiğim Teşekkür kadarıyla ve ederiz. gerçekten de öyle. Tüm diş hekimlerinin arasında. Şeffaf plakla bu sorun tedavi edilebiliyor mu Tabii peki? çapraşıklıkları da yer kazanmak bakımından bir miktar çeneleri genişleterek ya da ayrıklıkları da dişleri böyle bir şekilde sıralayarak şeffaf plaklarla çok güzel bir şekilde yapabiliyoruz. Planlamada başta bunları planlıyoruz. Dişleri öne doğru mu kaydıralım, geriye doğru mu kaydıralım? Onun için hastanın profili bizim için çok önemli. Dudakları dolgunsa ve bir miktar daha bu dolgunluğun azaltılmasını isteyen hastalarımız var. O ayrıklıkları geriye doğru topluyoruz. Bilakis dudakları çok ince, yetersiz olan hastalarda çekimsiz tedavileri tercih ediyoruz ve dişleri birazcık daha öne doğru topluyoruz. Onların hep planlamasını tek başına ağza bakarak değil, bir yüz içinde bunu değerlendirip orada oturtturarak o planlamayı yapmak gerekiyor. Bu şekilde çok güzel planlamalarla dişleri sıralıyoruz. Hocam peki remodeling dediğimiz bir şey vardır. Evet. Kemik iyileşmesinde ya da kemik deformitelerinde. Burada şunu demeye çalışıyorum. Siz şeffaf plaklarla ortodontik bir tedavi yaptınız ve kişiyi ideal olması gereken forma getirdiniz. Doğru. Bu kalıcı mı? Tekrar eski haline döner mi? Eski haline dönmesin diyerek neler yapılması gerekir? Burada karıştırılmaması gereken bir husus var. Bir, evet dişlerimiz bir yerden bir yere gittiyse eski hallerine dönmek istiyorlar. Yani ortodontik problemin geri dönüşü olabilir. Bir de fizyolojik faktörlerden dolayı dişler tekrar eski haline ya da çapraşıklaşabilir. Çünkü alt çenemiz uzun yıllar büyümeye devam ediyor. Alt çene büyümeye devam ettikçe normal ilişkide bitmiş bir tedavide alt çene öne doğru büyümeye başlayınca, devam edince dişler çapraşmak istiyorlar. Üst dişlerin arasında açıklıklar meydana gelmeye başlıyor. Ya da işte yutkunma bozukluklarında bu problemler tekrar yükseliyor. Ya da büyüme gelişim bitmemişse hala devam eden problemler karşımıza çıkıyor. O zaman bizim karşımıza pekiştirme tedavileri diye bir şey çıkmaya başladı. Şu anda birçok hasta bana geliyor ki geçmişte tedavi görmüş küçük yaşlarında ama dişleri eskiye dönmüş, en baş haline dönmüş. Onun için o hastaları tekrar tedavi ediyoruz ama pekiştirmelerini biraz daha sağlam yapıyoruz. Yani incecik içeriden bir lingual retainer dediğimiz ince bir tel, estetik görüntüyü etkilemiyor, konuşmayı etkilemiyor, dışarıdan rahatsızlık vermiyor. Öyle bir tel koyuyoruz ya da belli bir süre hastalarımıza geceleri yatarken de olsa kullanabilecekleri bir şeffaf plaklar vererek pekiştirmelerimizi yapıyoruz. Aslında burada takip çok önemli her şeyde olduğu gibi. Sizin yaptığınız ameliyatlarda da hocam, sizin kendinizin gerçekleştirdiği protokollerde de. Bunu mutlulukla söylüyorum ki 20 yıl önce tedavi ettiğim hastamın çocuğunu tedavi ediyorum. Bakın güzelliğe bakın. Evet. O kadar yıldır biz birlikteyiz. Ben onları takip ediyorum. Geriye dönen bir şey var mı yok mu gözlüyorum ve küçücük bir şey varsa da onu zamanında küçükken çözüyorum ileride büyümeden. Hocam bir de çok nadiren de olsa bazı kişilerin böyle gülümsediğinde mesela köpek dişlerinin fazladan çıktığını veya çok geride olduğu durumlar söz konusu. Bu tip hastalarda dişlerini çektirmesi gerekir mi yoksa ortodontiyle bu tamamen düzelebilir mi? Ortodontiyle tamamen düzelebilir. Köpek dişlerini zaten en son çektireceğimiz şeydir. Köpek dişlerinin kesinlikle çekilmesine ben karşıyım. Ama çok hiç yerimiz yoksa, çok mecbursak köpek dişinin arkasına küçük ağız dişini çekip o bölgeye indirebiliyoruz. Ya da başka yer kazanma yöntemlerimiz var. Çeneleri genişletebiliyoruz, üst dişleri geriye doğru kaydırabiliyoruz, ön dişleri öne doğru verebiliyoruz. Birçok farklı yer kazanma yöntemiyle biz o dişleri bir şekilde yerine kazandırıyoruz. Çekimi en son şart, arka bölgeden çekimi de en son çare olarak görüyoruz. Kolay kolay diş çekmeye yanaşmıyoruz. Bu soruyu şu yüzden sordum hocam. Normalde tıpta bazen kolay problemler vardır. Bir de ağır problemler yani ağır vakalar ya da çok ciddi sorunlu vakalar. Ağır vakalardaki yaklaşımlarınız nasıl oluyor? Aslında biraz da bu herhalde en zor problemlerden bir tanesiydi. Orada bir hesap yapıyoruz hocam. Kaç milimetre yere ihtiyacım var? Çeneleri nasıl şekillendirmem gerekiyor? O planları yaptıktan sonra diş çekmem gerekiyorsa diş çekiyorum. 20 yaş dişleri çekerek o bölgeleri kaydırarak tedavi edebileceksem onun planlamasını yapıyorum. Ve bir şekilde ya da çeneleri genişleterek sıralayabiliyoruz. Bu yöntemlerle rahatlıkla her türlü zorluktaki vakayı da şeffaf plaklarla tedavi edebiliyoruz. Hastalar peki tedavi öncesi kendisini gördükten sonra sonrasında aynı anda çok görebiliyor mutluluk, mu? Tabii çok büyük bir mutluluk. Tedavileri öncesinde bitirdiğimiz zaman mi hocam? hep gösteriyorum. Mesela size geldiler. Ben böyle bir sorunum var. Size geldi danıştı. Siz daha önceden evet senin bu şekilde olman lazım diye bir teknoloji tarafı var mı? Teknolojik tarafı biz bilgisayar programıyla gülümsemesindeki meydana gelen değişiklikleri de dişlerinde meydana gelecek değişiklikleri de hastamıza başlangıç ve bitiş olarak gösterebiliyoruz.
Birebir tabii simülasyon, bireysel olarak farklılıklar gösterecektir ama bu teknolojik gelişmeyle bunu da gösterebiliyoruz. Yani hem gülümsemedeki hem de dişlerin sıralanmasındaki değişimi görebiliyoruz. Çünkü uzun bir işlem, hem çene tedavisi hem ortodonti tedavisi, insanlar onları yaptırırken birkaç ay süreceği için onun sonucuyla birlikte heveslenmeleri daha güzel olmuyor mu, değil mi hocam? O mutluluğu kesinlikle. Sizler görünce Kesinlikle. daha fazla en insan büyük enerji mutluluğumuz sahibi zaten olur. yani. Her şey bittikten sonra gülümseme Evet. ve karşılıklı beraber çekilen bir fotoğraf bize en büyük, bizim için değerli bir anı. Onu da her gün yaşıyoruz ve çok mutluyuz. Hocam son olarak şu soruyu sormak istiyorum. Daha önceki programlarımızda sizinle alt çenesinde küçüklük olan kişiler için özellikle işte büyüme çağında, özellikle tam ergenlik döneminde yani çenenin böyle büyümeye yüz tuttuğu dönemde çok güzel sonuçlar elde ediyoruz demiştiniz. Peki bu süreci kaçırmış, diyelim ki 25 yaşında, 30 yaşında bir kişi geldiğinde yine bu şeffaf plaklar ile bu kişinin çenesinde istediğiniz bir çene ilerletme işlemi Buradaki yapılabiliyor mu? şiddeti çok önemli. Eğer orta seviyede bir şiddetteyse, hasta ameliyat olmak istemiyorsa kompansasyon tedavisi dediğimiz tedaviler yapıyoruz. Yani bu çeneler arasındaki ilişkiyi diş çekerek ya da bir takım çeneleri de dişleri kaydırarak bu aradaki mesafeyi kapatabiliyoruz. Ama bu problem şiddetliyse ve hasta gerçekten profilindeki sıkıntıdan da şikayetçi ise, profilindeki görüntüyü sevmiyor, alt çenesinin geride olduğunu sevmiyorsa o zaman biz ameliyat hazırlıyoruz. Ameliyatı cerrahlarımızla beraber gerçekleştirdikten sonra geldiği halde son rötuşları yine şeffaf plaklarla yapıp o şekilde bitiriyoruz. Bunun peki bir kriteri var mı hocam? Mesela şu kadar geri ise bu yapılamaz, yani plakla yapılamaz dediğimiz bir kriter var mı? Yani sefalometrik ölçümlerde, hastanın yan kafa filmlerinde yaptığımız değerlendirmede eğer çeneler arasındaki ilişki 8, 9, 10 milimetreden fazlaysa birazcık daha ameliyata yönlenirken bu daha az değerlerde ise yalnızca basit ortodontik uygulamalarla bu tedavileri gerçekleştirebiliyoruz. Aslında bu o kadar önemli bir şey ki söylediğiniz, pek çok kişi bu problemlerini dolgularla, hani dışarıdan kamuflaj dediğimiz yani aslında temel konuyu çözmeden direkt olarak kamuflajla çözmeye çalışıyorlar. Belki de bu tip hastalar sadece bir ortodontik tedaviyle bu sorunlarını Basit bir şekilde çözülebilirdi aslında bakarsanız. Yani cerrahi gidecek hastaları belki ağır vakalar olarak değerlendirilebilir ama basit vakalar aslında sadece ortodontik tedaviyle bile tedavi edilebilir. Doğru. Hocamın şeffaf plak tecrübesi yeter hocam. Ay, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ Çok olun. teşekkürler. Ağzınıza Sağ olun. sağlık Çok hocam. teşekkür Çok ederim. güzel bilgiler Sağ verdiniz olun, bize eksik bugün olmayın. yine. Her zaman tekrar böyle bilgilerle sizleri bekliyoruz, olur mu? Seyircilerimiz Ümit de ediyorum öyle. ben. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Bugün bizlerle ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal beraberdi ve dişlerin ideal çene kapanışını bize çok ayrıntılı bir şekilde anlattı. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.